Herkese merhaba, ben Muhammed Musab Öztürk. Bugün sizlere Darktable'da Demosaic modelinin kullanımını göstereceğim. Şimdi iki fotoğrafım da aynı. Fotoğrafımın kopyası bu. Bu fotoğrafımın üzerinde Demosaic modelinin farklı iki çalışma şeklini anlatmak için iki fotoğrafı kopyaladım. Şimdi fotoğrafımın basit ayarlarını yapıyorum. Işık ayarlarını yapıyorum biraz karanlık olduğu için. Yeterli. Gayet güzel şu anda. Beyaz dengesini ayarlayayım. Gayet iyi oldu. Şöyle biraz değiştireceğim. Evet. Şimdi biraz rengini vermem gerekiyor. Çok soluk fotoğraf. Demosaic modelinin çalışmasını o zaman daha iyi anlamış olacağız. Fotoğrafım tamam şu an anlatmak için. Ancak kopyasına da bu yapmış olduğum ayarların aynılarını uygulayacağım. Burada History Stack'tan copy diyorum. Bu otomatik olarak açılan ayarları kaldırıyorum. Uygulamış olduğum yeni ayarlar seçili sadece. OK diyorum. Fotoğrafımı seçiyorum. Burada Ctrl V yaptığınızda ayarların hepsini yapıştırır. Veya burada Paste dediğinizde ayarların hangilerini yapıştırmak isterseniz onu seçer. Şu an iki fotoğrafımda aynı ayarlarla aynı fotoğraflar oldu. Space'e basarak iki fotoğraf arasında gidip gelebilirim. Ya da Backspace'e basarak geri gelebilirim. Bu ikinci fotoğrafım. Kopya olan. Bu da ilk fotoğrafım. Şimdi Demosaic modülünü anlayabilmek için burada kalemin ucundan metalden yansıyan ışığın etrafındaki renk bozmalarına yaklaşacağız. Yaklaşmamız %800 %1600'e kadar gerçekleştirebiliyor program. Ve şu anda fotoğraf makinesinin piksellerini görüyoruz. Yani bunlar hepsi piksel piksel gördüğümüz renkler. Yani fotoğraf makinesinde bir pikselin boyutu bu karelerin hepsi. Şu an gördüklerimiz. Ve Demosaic modülünü açıyorum şimdi. Burada sürekli kullanmış olduğum benim Amaze Slow güzel çalışıyor. Ve eğer çok fazla değişiklik yapmak istersem geçişlerde 5 times yapıyorum. Şimdi Demosaic modülü fotoğrafta bu pikselleri hepsini değerlendirerek yanındaki pikselle renk uyumunu ve ışık uyumunu sağlamaya çalışıyor. Tabii bu fotoğrafı bozmadan da yapması gerekiyor bunu. Çok fazla müdahale etmemesi de gerekiyor. O yüzden kararında uygulamak gerekiyor o ayarı. Bu şekilde eski haline bakalım. Görmüş olduğunuz gibi buradaki bozmalar hepsini düzeltmeye çalışıyor. Bir farklı kullanım şekli ise şimdi diğer fotoğrafa geçiyorum. VNG4 açtım. Bunu da 5 times yaptım. Gördüğünüz gibi bu da düzeltmeler yapıyor. Aradaki farkı göstermek istiyorum iki fotoğraf arasında. Demosaic modülünde iki farklı kullanımda oluşan fark. Şuradan takip edelim. Amaze'de bu şekilde, VNG4'te bu şekilde. Şu anda VNG4 daha iyi çalışıyor. Peki şu anda fotoğrafımızda çok fazla düzelme oldu mu? Oldu. Bir miktar düzelme. Ancak çok da yeterli durmuyor. Bunun için de diğer modüllerden faydalanabiliriz. Mesela burada renk bozmaları var. Yani kromatik bozmalar var. Bunları önceki derste anlattığım gibi Contrast Equalizer'dan mesela düzeltebiliriz. Kurama modülündeyim. Yükselttim. Ve o renk bozmalarından çok büyük miktarda kurtulmuş oldum. Tabi burada yine kumlamalardan da kurtulabiliriz. Ve detayları geri kazanabiliriz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Daha sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.